Yıl 1260. Bir zamanlar dünyanın entelektüel kalbi olan Bağdat'ın sokaklarında yürüyorsun ama bastığın yer toprak değil, bir insan kemiği yığını. Dicle Nehri haftalarca mürekkep ve kan akmış. Şimdi ise sadece çürüme kokuyor. Ufukta bozkırın tozuna karışmış devasa bir gölge görüyorsun. Bu, Cengiz Han'ın torunlarının, Tanrı'nın gazabı, Moğolların ayak sesleri. Onlar, geçtikleri her yeri silip süpüren, surları kağıt gibi yırtan ve orduları buharlaştıran bir doğa olayı gibiler. Şu ana kadar kimse onları durduramadı. Şimdi sıra Mısır'da. Nil'in kıyısında bekleyen son bir kale var. Memlükler. Ama Moğolların gözünde Memlükler bir ordu değil, sadece kaçınılmaz sonu bekleyen köleler. Bugün tarihin en büyük psikolojik şahmatını inceleyeceğiz. Bir avuç köle askerden oluşan ordunun, dünyanın gördüğü en kusursuz ve acımasız savaş makinesini nasıl bir ölüm kutusuna hapsedip yok ettiğini göreceğiz. Bu unutulmuş hayatta kalma ve intikam hikayesine dalmadan önce, tarihin gizli gerçeklerini keşfetmek istiyorsanız, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve lütfen aşağıya nereden izlediğinizi yorum olarak yazın. Geçmişe duyduğumuz ortak merakın bizi dünyanın dört bir yanından nasıl birbirimize bağladığını görmek inanılmaz. Moğol İmparatorluğu o dönemde bir devletten ziyade endüstriyel ölçekte bir kasaplık makinesiydi. Hülagü Han liderliğindeki ordu, Orta Doğu'yu bir satranç tahtası gibi manipüle ediyordu. Bağdat'ın düşüşü sadece bir askeri zafer değil, bir medeniyetin idamıydı. Halife bir halıya sarılıp atlara çiğnetilmişti. Moğolların asil kanı yere dökülmemeli kuralı, tarihin en vahşi ironisiyle uygulanmıştı. Moğolların savaş doktrini hız ve terör üzerine kuruluydu. Bir şehre ulaştıklarında iki seçenek sunarlardı. Teslim ol ve vergi ver ya da diren ve haritadan silin. Teslim olanlar bile bazen lojistik bir yük olarak görülüp katledilirdi. Bu, o güne kadar görülmemiş bir topyekün savaş, yani total war biçimiydi. Öyle ki, yer sarsılırken askerler hayatta kalma adrenalininden depremi bile fark etmezdi. Moğol süvarileri, modern tankların orta çağdaki karşılığıydı. At üzerinde her yöne ok atabilen, 3 yaşından biri eğerden inmeyen bu adamlar, düşmanı kılıç menziline girmeden psikolojik olarak felç ediyordu. Kullandıkları kompozit yaylar bir mühendislik harikasıydı. Ahşap, hoynuz ve sinirin birleşimiyle yapılan bu silahlar, yüzlerce metreden zırh derici oklar yağdırıyordu. Bir Moğol tümeni ufukta belirdiğinde, düşman askerlerinin hissettiği şey korku değil, kaçınılmaz bir kıyamet duygusuydu. Hülagü Han, Mısır'a yani son direniş noktasına bir elçi heyeti gönderdi. Yanlarında taşıdıkları mektup bir diplomasi metni değil, bir ölüm ilanıydı. Kılıçlarımızdan kaçacak yeriniz yok. Atlarımızın hızı rüzgar gibidir, oklarımız gökyüzünü deler. Bu, tarihin en büyük blöfü müydü, yoksa gerçek mi? Kahire'de tahtta oturan Sultan Kutuz bir seçim yapmak zorundaydı. Ya diz çökecek ve halkının köleleştirilmesini izleyecekti ya da imkansıza meydan okuyacaktı. Kutuz, tarihin akışını değiştiren o radikal kararı verdi. Elçilerin kafasını kestirdi ve Kahire'nin kapılarını astı. Bu artık bir diplomasi oyunu değildi. Bu, ya tam zafer ya da mutlak yok oluştu. Bu hamle delilik gibi görünebilir. Ama Kutuz, Moğolların en büyük silahının okları değil, yarattıkları psikolojik felç olduğunu biliyordu. İnsanlar, Moğolların doğaüstü varlıklar olduğuna inanmaya başlamıştı. Kutuz, elçileri öldürerek kendi ordusuna şu mesajı verdi. Geri dönüş köprüsü yakıldı. Ya burada savaşacağız ya da burada öleceğiz. Bu, ordunun damarlarındaki korkuyu saf bir hayatta kalma içgüdüsüne dönüştüren yakılan gemiler taktiğiydi. Peki kimdi bu Memlükler? Onlar sıradan köylü askerler değil, savaş için programlanmış biyolojik silahlardı. Memlük kelimesi köle anlamına gelse de bu çocuklar Kafkaslardan küçük yaşta koparılıp askeri okullarda
yani kışlalarda büyütülmüş bir elit kuvvetti. Onlar Moğollarla aynı steplerden gelmiş, aynı disiplini almıştı. Bir bakıma Moğollar doğuştan savaşçıydı, Memlüklerse mühendislik harikası olarak üretilmişti. Kutuz'un sağ kolu ve taktik dehası Baybars bu savaşın gerçek mimarıydı. Baybars, Moğol taktiklerini bizzat o taktikleri kullanarak öğrenmiş bir dahiydi. O, bir orduyu sadece cesaretle değil, geometri ve lojistikle yönetiyordu. Moğol yayının menzilini, atlarının dayanıklılığını ve en önemlisi Moğolların o ana kadar sahip olduğu o korkutucu kibri biliyordu. Bu sırada Moğol tarafında beklenmedik bir gelişme oldu. Büyük Han öldüğü için Hülagü Han ordusunun büyük bir kısmını alıp doğuya döndü. Filistin'de komutan Ketbuga liderliğinde sadece 20.000 kişilik bir tümen bıraktı. Bu Moğolların yaptığı en büyük stratejik hataydı. Ketbuga, emrindeki sayının azlığına rağmen Moğol efsanesinin tek başına yeteceğine inanıyordu. 3 Eylül 1260. Golyat'ın pınarı anlamına gelen Ayn Calut Vadisi. Baybars, vadiyi bir killbox olarak tasarladı. Vadinin dar yapısı, Moğolların geniş kanat saldırılarını ve ünlü çevreleme taktiklerini engelliyordu. Baybars, kendi ana ordusunu tepelerin arkasındaki yoğun ormanlık alanlara gizledi. Moğolların en sevdiği taktiği onlara karşı kullanacaktı. Sahte geri çekilme. Bunu hayal et. Moğol süvarileri vadiye girdiğinde karşılarında sadece Baybars ve küçük bir öncü birlik gördüler. Baybars bir korkak gibi geri çekilmeye başladı. Ketboğa, "İşte kaçıyorlar," diye bağırdı. Bu, Moğolların 100 yıldır duyduğu en tatlı ama en zehirli yalandı. Moğol tümeni tam hızla vadiye daldı. Atların nalları vadinin zemininde bir deprem etkisi yaratıyordu. Ancak Moğollar vadiye tamamen girdiğinde Baybars aniden durdu. Tepelerin arkasından Memlük borazanları yükseldi. Bir anda Moğollar her yönden kuşatılmıştı. Moğolların yenilmez hafif süvarileri şimdi Memlüklerin ağır zırhlı süvarileriyle kafa kafaya gelmişti. Bu bir çarpışma değil, fiziğin savaşıydı. Ağır zırhlı bir tank gibi çarpan Memlük atlıları hafif Moğol atlarını kağıt gibi eziyordu. Savaşın en kritik anında Moğollar inanılmaz bir direnç göstererek Memlük sol kanadını yarmayı başardı. Ordu paniklemek üzereydi. Birçok Orta Çağ ordusu bu noktada dağılırdı. Ama Sultan Kutuz tarihe geçecek o hareketi yaptı. Mihverini yere fırlattı. Terden ve tozdan sırılsıklam olmuş yüzüyle ordusunun önüne geçti ve o ünlü çığlığı attı. "Vah İslam'ın başına gelenler!" Bu bir hükümdarın değil, ölümü kabul etmiş bir savaşçının çığlığıydı. Sultanın kaskını çıkarıp bizzat savaşa dalması, Memlük askerlerinde psikolojik bir şok dalgası yarattı. Eğer sultan ölmeye hazırsa, onlar da hazırdı. Memlükler, dağılmak üzere olan hatlarını yeniden birleştirdi. Savaş bir endüstriyel mezbahaya dönüştü. Ketboğa, son ana kadar kaçmayı reddetti. O Moğol gururunun ete kemiğe bürünmüş haliydi. Ancak ordusu erimişti. Sonunda yakalandı ve Kutuz'un karşısına getirildiğinde hala meydan okuyordu. Kutuz onun kafasını bizzat kesti. Moğol generalinin ölümü, dünyayı saran o karanlık bulutun dağıldığı andı. Durdurulamaz denilen ordu bir bataklıkta diz çöktürülmüştü. Ayn Calut sadece bir askeri zafer değildir. Bu tarihin en büyük psikolojik checkmate'idir. Moğol ordusu ilk kez bir meydan savaşında tamamen imha edilmişti. Bu zaferle birlikte Moğol istilasının batı sınırı çizildi. Eğer Memlükler kaybetseydi, Kahire düşecek, İslam medeniyetinden geriye hiçbir şey kalmayacak ve belki de Avrupa'nın kapıları tamamen açılacaktı. Ancak zaferin bedeli ağır ve trajiktir. Sultan Kutuz, zaferden sadece birkaç hafta sonra Kahire'ye dönemeden Baybars tarafından düzenlenen bir suikaste kurban gitti. Baybars tahtı devraldı ve modern Mısır'ın temellerini attı. Bu, Memlüklerin DNA'sında olan bir şeydi. Dışarıdaki düşmanı öldürmek kolaydı, içerideki yılanlardan kaçmaksa imkansızdı. Bugün Ayn Calut Vadisi sessizdir. Ama rüzgar hala o günün tozunu ve sultanın mihverini yere fırlattığı andaki öfkeyi taşır. Tarih bize gösteriyor ki,
Güç, disiplin ve zeka ile birleşmediği zaman sadece bir ağırlıktır. Hiçbir imparatorluk sonsuza dek durdurulamaz. En büyük devler bile doğru hazırlanmış bir çukurun içine düşmeye mahkumdur. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Peki sizce Baybars'ın Sultan Kutuz'u öldürmesi bir ihanet miydi yoksa imparatorluğun bekası için gerekli bir cerrahi müdahale miydi? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki bölüme kadar gözlerinizi açık tutun ve tarihin gölgelerine bakmaktan korkmayın.